Orta Doğu'nun Paris'i, en azından Birleşik Arap Emirlikleri'nin hayali o yönde. Dünyanın en yüksek binası, dünyanın en büyük alışveriş merkezi, dünyanın en büyük aqua parkı, adamların bir en büyük takıntısı var diyebiliriz. Dubai'yi bir kez gördüğünüzde zihninize kazınan bazı anlar oluyor. Bu videoda Dubai'de çalışmayı veya iş kurmayı hayal edenlere faydası olacağına inandığım aşağıdaki 5 konuda tespitimi paylaşacağım. 1. Giderler. 2. Huzur ve güvenlik. 3. Gelirler ve alım gücü. 4. İklim. 5. Özet ve bana göre yaşanacak bir yer mi? Önce giderlerden bahsedersem, gıda, market fiyatları açısından Türkiye'dekine yakın buldum. Marketlerde hemen her şey var. Hem Türk markalı ürünler çok sayıda var, hem de uluslararası birçok marka ve ürün mevcut. Ulaşım genel olarak taksiler üzerine kurulmuş. Taksiler Avrupa'ya göre daha ucuz. 30 kilometre civarı mesafeleri 900 Türk lirası civarı bir paraya gidebiliyorsunuz. Ama fiyat kadar önemlisi tüm taksiler tertemiz. Şoförler İngilizce biliyor ve nazik. Ayrıca mesafe uzatma, dolaştırma, almama gibi bir şey kesinlikle yok. Kiraları karşılaştırmak zor. Nitekim küçük şehirler veya tüm emirlikler çok zengin. Bu da özellikle belli bir kalitenin üzerindeki konut alanlarının kiralarını ve ev fiyatlarını çok yukarı taşıyor. Fakat şehirden biraz uzaklaşmaya başladığınızda kiralarda düşüş gösteriyor. Restoran fiyatlarını 3'e ayıracağım. Türkiye'de de olan fast food restoranları, erişilebilir kaliteli restoranlar ve üst segment restoranlar. Fast food restoranlardaki menüler Türkiye'deki fiyatlara ya çok yakın ya da çok az yüksek sayılabilir. Fakat menülerdeki lezzet ve doluluk farkı muazzam. Avrupa'da da ondan fazla şehirde fast food denemiş birisi olarak bugüne kadar yediğim en lezzetli, en sıcak ve en dolu menüleri Dubai'de yedim. Türkiye'deki fiyatlar ile yemeklerin ve içeceklerin kalitesinde bu kadar fark olmasına ise gerçekten çok üzüldüm. Normal erişilebilir restoranlarda da durum farklı değil. Amerikan markası meşhur bir restoranın Dubai Mall şubesinde balık, et, tavuk birçok farklı tabak deneme şansım oldu ve Türkiye'deki muadili restoranlara göre hem menüler çok daha lezzetli, hem çok daha doyurucu, hem de hemen hemen aynı fiyatlardaydı. Burada da ne yazık ki halimize üzüldüm. Son olarak da üst segment restoranlar. Bu tür restoranlarda genelde kişi başı minimum ücret oluyor. Bu rakam kişi başı 400-500 dirheme ulaşabiliyor ve bugünkü Türk lirası karşılığı kişi başı 4-5 bin liralar civarı. Açıkçası fast food ve normal restoranlardan böyle memnun kalmışken bu paraları üst düzey restoranlara harcamayı gerekli görmedim. 2. Huzur ve güvenlik açısından Birleşik Arap Emirliği bana çok güven verdi. Orada ailemle kaldığım süre boyunca hemen hemen hiç polis memuru veya polis arabası bile görmedim. Trafikte korna, kavgaya şahit olmadım. Geceleri geç saatte şehir merkezi veya daha uzak arka semtlerde en ufak bir tedirginlik veya olayla karşılaşmadım. Gitmeden önce de bunu çok duymuştum. Acaba ön yargı mı yapıyorum? Yani duyduklarımdan mı etkileniyorum diye düşündüm ama öyle değil. Ön yargı falan değil arkadaşlar. Direkt rahat ve güvende hissediyorsunuz. Paris'te veya Roma'da özellikle geri kalmış göçmenlerin ağırlıklı olduğu semtlerde gece geç saatte bu kadar rahat yürüyemezsiniz. Gene Avrupa şehirlerinde geri kalmış semt olmasa bile, şehrin merkezi bile olsa mutlaka sokaklarda dinlenen, sokaklarda sizi rahatsız edebilecek birçok kişiyle karşılaşırsınız. Caddelerde ve önemli yerlerde mutlaka polisler, hatta büyük silahlarıyla askerler karşınıza çıkar. Bu güvenlik olayına örnek vermem gerekirse Paris Şanzelize Caddesi'ndeki kalabalık bir fast food restoranda bundan 3-4 yıl önce masada eşim ve kızım olmasına rağmen 2 dakika sipariş vermeye gitmem ile çantamızı çalmışlardı. Üstelik içinde o zaman yeni aldığım full fotoğraf makinesi setim ve başka değerli eşyalarımız ile beraber gerçekten içime oturan bir deneyimdir. Diğer taraftan Abu Dhabi'deki seyahatimizde Warner Bros. Stüdyolarına gitmiştik ve bazı oyunlarda çanta ile içeri almıyorlar. Çantanızı dışarıda, sokakta herhangi bir yere bırakmanızı istiyorlar. İlk başta korktuk tabii, nasıl bırakacağız çantamızı? İçinde para var, pasaport var, çeşitli eşyalarımız var. Fakat çıktığımızda çantamıza dokunulmadığını görünce siz de güvenmeye başlıyorsunuz. Çantanız çıktığınızda aynı yerde duruyor oluyor. Bu güven duygusu gerçekten başka bir seviye. Mesela Paris'teki Disneyland'da böyle bir şey yapmanız kesinlikle mümkün olmaz. Kısaca ayda 250-300 dolar gibi rakamlara çok düşük maaşlı çalışan bu kadar Hintli ve Pakistanlı işçiyi nasıl zapt ediyorlar ve turistleri, vatandaşları ile sorun yaşatmıyorlar, enteresan. Buna tek diyeceğim şey korku, sen nelere kadirsin. 3. Peki ya gelirler ve bu gelir ile alınabilecek büyük şeyler? Arkadaşlar, maaş açısından konuşursam çok geniş bir skala var. Ayda 250
$300 çalışan Hintli, Pakistanlı veya Afrikalı işçiler de mevcut. Otellerde resepsiyon veya giriş seviyesi çalışanlar için de 2500-3000 dirhemler, yani bugünkü kurla 25.000-30.000 liralardan bahsediliyor. Tecrübe ve işin özelliğine göre maaşlar da yükseliyor. Yani dünyanın en hızlı gelişen ve zengin yerlerinden birisi olması oralarda çalışan kişilerin de çok kazandığı anlamına gelmiyor. Tabii diğer taraftan müstakil villalarında, Dubai'nin en güzel imkanlarından faydalanan Avrupa, Amerika veya Uzak Doğulu beyaz yakalar da çok sayıda mevcut. Kısacası yapılan işe ve gelire göre herkese yönelik bir ekonomik sistem kurmuşlar. Vergiler çok düşük ve Uzak Doğu markalarının 4 çeker 7 kişilik jiplerinin fiyatları 600-700 bin liralardan başlıyor. Bunlar sıfır araçların fiyatı. Sonuç olarak 2-3 aylık çalışma ile bile insanlar ikinci el bir araba alabiliyor. Burada bir parantezi Birleşik Arap Emirliği vatandaşlarına da ayırmak lazım. Dünyanın en güçlü, en çok ülkeye vizesiz seyahat edebilen pasaportlarından birine sahipler. Genel olarak durumu kötü veya fakir olan yok. Hepsinin durumu çok çok iyi. Emirliklerde bir şirket kurmak veya iş yapmak için mutlaka yabancıların bir emirlik vatandaşının sponsorluğuna ihtiyacı var. Eğitim sistemi olarak hep Finlandiya örneği bize verilir, fakat en az Finlandiya'nınki kadar iyi bir eğitim sistemleri var ve çocuklarına dünyanın en iyi eğitimini aldırmaya çalışıyorlar. Gencinden yaşlısına iyi eğitimli ve kültürlüler. Bir diğer enteresan konu vatandaşlık. Emirliklerde uzun yıllar çalışsanız da, mal mülk satın alsanız da, şirket kursanız da Birleşik Arap Emirliği vatandaşlığı alamıyorsunuz. Hatta bir emirlik vatandaşı ile evlendiğinizde bile vatandaşlık almanın mümkün olmadığını öğrendim. Tabii ki istisnalar mevcuttur, fakat genel bana verilen bilgi bu yönde. Emirlik vatandaşlarının dünyanın geri kalanının ekonomik düzenine göre ne kadar zengin olduklarını anlatmak ve algılamak benim için gerçekten zor. Birkaç örnek ile sizin de algınızı bozmak istiyorum. Dubai'deki ilk günümüzde taksiciyle sohbet ederek gidiyoruz. Seyahat ederken Hintli taksici birden heyecanlandı. Koltuğunda zıplayarak yandaki aracı bize gösteriyor. Araç Dubai'de her yerde gördüğümüz, safarilerde de kullanılan beyaz sıradan büyük jiplerden bir tanesi. Dubai'nin en zenginlerinden birisi bu, yanımızdan geçiyor dedi. Ben şaşırdım tabii. O kadar Ferrari, Lamborghini, lüks araçtan sonra beyaz sıradan bir jip mi kullanıyor zengin diye sordum. Plakasını gösterdi. Plaka 2 haneliydi. Meğer durum şuymuş. Dubai'de plakalar açık arttırma ile alınıp satılıyormuş. Emirlik vatandaşları da şanlarını, şöhretlerini göstermenin bir yolu olarak plaka almayı severlermiş. 2 haneli bir plakanın açık arttırmada ortalama satış fiyatı 3-4 milyon Amerikan dolarına ulaşabiliyormuş. Yani bizim paramız ile 100 milyon liradan daha fazla. Bu sebeple de orada yaşayanlar bir lüks araba geçince önce plakaya bakarlarmış. Eğer plaka 5 haneli ise bir turist gene bir araba kiralamış diye düşünürlermiş. Tabi sadece 2 haneli plakalar değil, 3 haneli plakalar da pahalı, 4 haneliler de pahalı. Plakadaki hane sayısı arttıkça ucuzlayan bir sistem var yani. Emirlik vatandaşlarının akıl almaz zenginliği ile ilgili ikinci şokumu da Burj Khalifa'ya çıktığımda yaşadım. Bina bildiğiniz gibi dünyanın en yüksek yapısı. Toplam 165 kat civarı ve 124 ve 125. katlara bilet alıp turistik olarak çıkabiliyorsunuz. Dubai Mall'un içinden bir girişi var. Güvenlik kontrolleri, sıraya girmeler, yürüdükçe yürümeler, sonra asansörün önünde bekleme ve nihayet yukarı çıkış. Biz turistler tabii hayran hayran bu katlara, bu camlara nasıl takılabilir ki? Bu kadar yükseğe nasıl böyle bir asansör yapılabilir? Kaç kişi, nasıl bir vinç ile, nasıl camlar falan diye düşünüyoruz. Sonra turumuz bitti. Aşağı iniş için gene sıraya girdik tabii. Sırada biraz yavaş ilerleyince oradaki görevler bir parti bekleyen turisti alıp rezidans alanındaki bir asansöre götürdüler. Yani binada bir turist asansörleri var. Bir de o binada yaşayanların kullandıkları özel asansörler var. Yürürken bizi sıkı sıkı tembihliyorlar. Aman çok sessiz olun. Aman burası yaşam alanı. Burada yaşayanların asansörleri falan, sürekli uyarıldık. Sonra yaşam alanındaki koridorları, merdivenleri ve ortamı görme şansımız oldu. Yani normal bir insanın turist olarak hayatında belki bir kere deneyimlediği o yükseklerde insanlar hayatlarını sürdürüyorlar ve yaşıyorlar. Bu yaşama deneyimi de sanki bir Star Trek filmindeki lüks bir uzay üstündeki gibi, kendilerine özel asansörler, dünyanın en güzel avizeleri, her yerde hizmetçiler ve dev Dubai manzarası. Tabii ki Avrupa'da veya Amerika'da da şatolar, saraylar, geçmiş zamanın ve şimdinin ultra zenginlerinin çok farklı yaşam alanları ve evleri varmış ve hala da var. Fakat buradaki deneyimin farkı bunun eşi benzeri olmaması. Dünyanın en yüksek binasının başka bir eşi yok. Dünyada bu yükseklikte ve bu teknolojide bina yapabilecek ülke veya şirket sayısı zaten belli. Yani olayın absürtlüğü sadece ultra zengin olmak değil,
eşi benzeri olmayan bir yaşam alanı olması. Ultra zenginlik konusu bitmez. Benim dilimde tüy biter. O yüzden devam ediyorum. 4. Dubai ile ilgili belki de çözemedikleri ve çözemeyecekleri tek kötü şey iklim. Senenin büyük bir çoğunluğu kavurucu sıcaklar var. Biz oranın en soğuk aylarından biri sayılan Ocak ayında gittik ve gündüzleri piştik. Özellikle çölde. Geceleri de bir hırka ile idare edebildik. Mayıs ayından sonra yaşanacak halden çıkıyormuş. Klima olmayan hiçbir ortamda açık alanda durmak mümkün değilmiş. Tabii çözemeyecekleri diyorum ama çözmeyi denemeyecekleri anlamına da gelmiyor. Geçen sene suni bir yağmur denemesi yapmışlar. Tabii şehri kurarken 12 ay yağmur yağmayan bir iklime göre kurup buna göre altyapı yapmayıp sonra yapay şekilde fırtına yaratırsanız ne olur? Şehri su basar. Tam bir felaket yaşanmış. O sırada orada bulunanlara göre şimşekler ve fırtına ile tam bir felaketmiş. Günlerce sokaklardan suları çekememişler. Ve 5. başlığıma Birleşik Arap Emirlikleri'nde veya Dubai'de yaşanır mı soruma geliyorum. Bana göre en büyük engellerden biri iklim. İkincisi de her zaman ikinci sınıf vatandaş olmanız. Senenin yarısında hiç dışarı çıkamadan yaşamak bence bir süre sonra mutsuzluk yaratır. Ayrıca herhangi bir konuda Birleşik Arap Emirliği vatandaşı ile hiçbir zaman eşdeğer olmayacaksınız. Ama yeme içme ürünlerinin kalitesi, eğitim sisteminin iyi olması veya araba gibi şeylerin fiyatlarının uygun olması gerçekten avantaj. Şu an Türkiye'de elde ettiğim gelir ile Dubai'de daha refah içinde ve daha yüksek alım gücüyle yaşama şansım olur. Bu da aslında beni üzen bir şey çünkü Dubai dünya standartları üzerinde pahalılığa sahip bir yer ve ne yazık ki şu an ülkemizdeki fiyatların uluslararası standartlara göre bile yüksek olduğunun bir göstergesi. Bunun bir travmasını Paris'te yaşamıştım. Otelimize dönerken bir markete girip altılı 1,5 litrelik su almıştım. Türkiye'de de hep aldığımız şey biliyorsunuz. Sonra Türkiye'ye dönünce sokağımızdaki markette altılı suyun fiyatının Paris'ten yüksek olması gerçeği beni gerçekten üzmüştü. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Dubai'de yaşamak ister misiniz? İleride Dubai'ye veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin başka bir şehrine mesela Abu Dhabi'ye taşınmayı düşünüyor musunuz? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.